Hoş geldiniz. Bu videonun konusu açlık. Ama merak etmeyin, böyle değil. Psikolojik açlık. Psikolojik açlığın bir sürü çeşidi var. Yani 27-28 tane psikolojide çeşidi biliniyor. Ama bizim işleyeceğimiz bugün sadece 7 tanesi. Ve bu 7 tanesi de gerçekten Türk toplumunda sık gördüğümüz 7 tanesi. Başlayalım mı? Birincisi beğenilmeye açlık. Bu beğenilmeye açlık eskiden televizyonla, işte ünlü kişilerle falan oluyordu. Yolda ünlü gördükleri zaman çıldırıyordu millet. Şimdi ise sosyal medyayla ve herkes de var. Herkes beğenilmeye aç. Anne babanın sevgisini bahsetmiyoruz bile. Artık tanımadığın insanların senin beğenmesine kuduruyorsun. Instagram'a bir hikaye attım, 5000 like. Bilmem ne yorum. Tabii hikayelere yorum gelmiyor, tamam okey, ama bir şeyler yaptığın zaman Facebook'ta şurada burada o parmaklar işaretler. Uçuşsun istiyorsun. Rockstar ol istiyorsun. Gün sonunda kimin seni sevdiğinin hiçbir önemi yok. Yeter ki izlensin, yeter ki görülsün. Eskiden biz fotoğraf çektiğimiz zaman ve tab ettirdiğimiz zaman böyle fotoğraflar basılırdı kartonlara. İnsanlara göstermek için bayramları beklerdin. Albümleri açıp zorla izletirdin kafasını araya sokup. Bak bak adımı söyle, kim bu kim bu diye. Ama yıllar sonra artık o çekilen fotoğraflar lak diye anında paylaşılır oldu. Ve insanlar çabuk tüketir oldu. Hatta o albümler insanların geçmişini oluşturdu internette. Ama beğenilmediği sürece hiçbir anlamı yok. Beğenilme açlığıysa insanların psikolojisini bozuyor. Hatta beğenilmeyi satın alan insanlar var. Aman diyor, benim fotoğraflarım, bilmem nelerim, abonelerim çok olsun. Gidip milyonlar döküyor bu işe. Düşünebiliyor musunuz? Ünlü şarkıcı ya da bir YouTuber bilmem kim gidip bilmem ne satın alıyor. Şimdi çok da fazla örnek vermeyelim. 2. Saygıya açlık. Saygıya açlık aslında üniversite sonrasında gelişiyor. Özellikle iş hayatında. Yönetici olmuş adam kimse toplantıda onu takmıyor. Ya da bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Beyaz yaka, mavi yaka, artık ne isterseniz istediğiniz pozisyonu alın. Mühendissiniz. İş arkadaşlarınız sizin yaptığınız sunumu bile dinlemiyor. Telefonlarıyla oynuyor. Üçüncüsü zaten buradan geliyor aynı şekilde. Üçüncü tip açlık. Sevgiye açlık. Sevgiye açlık temelde aileyle başlar. Sonrasında hayatınıza giren her insandan daha fazla artarak bu açlığı yaşarsınız. Neden biliyor musunuz? Mideniz genişliyor. Yani çok yemek yerseniz, mideniz genişlerse aynı porsiyonu doyamazsınız. Sevginin de bir mide genişlemesi vardır. Ne demek istiyorum? Delirdim mi? Hayır. Şöyle, bir insanla birliktesin, işte sevdin, görüştün falan filan. Ondan sonra o seni terk ettiği zaman ondan boşalan yeri o bile dolduramıyor. Ve istiyorsun ki ondan daha zeki, ondan daha güzel, ondan daha uzun, ondan daha zengin. Hop onu buluyorsun. O da senin hayatından bir süre sonra sıkıcı olduğun için çıkıyor gidiyor. Ve sürekli daha büyüğünü, sürekli daha iyisini, daha kalıcısını. Ve her gelene daha fazla yapışıyorsun. Daha önceki gittiği için. Bir süre sonra hiç kimse seninle kalmak istemiyor. Bu da sevgi açlığını oluşturuyor. Sevgi açlığınızı parçalara bölmenizi tavsiye ederim. Eğer bu tip psikolojideyseniz sokaktan bir hayvan edinin. Bakın sevgi açlığınızın yarısını nasıl gideriyor. Ve 4. Başarıya açlık. Ama kendi başarısına, kendi ayakları üstüne kalkmaya. Bu nasıl? Ömrü boyunca ailesi bir şeylerle sürekli bisikletin yan destek tekerlerini takmış, hiç bisikleti sürdürtmemiş. Bir süre sonra diyor ki yeter ya, ben de başarabilirim. Hiç kimsenin desteğine ihtiyacım yok. Ben kopya çekmeden şerefimle de başarılı olabilirim. Ben herhangi bir şekilde birisi beni torpille bir yere getirmeden de kendim başarılı olabilirim. Geldiğim makama akraba bilmem ne ilişkisinden dolayı gelmeme gerek yok. İş yerinde işe gireceksem torpile ihtiyacım yok. Bu tip insanlar eli öpülesi baş tacı insanlardır. Ama doymayı bilmezlerse durum kötü. Bazen görüyorsun yıllarca şarkı söylemiş, artık ye git. Sahnelerde in git bir yerde artık ye o parayı. Olmaz. Daha çok alkış. Alkış. Sahnede öleceğim ben. Ölme sahnede. Senin de ailen var, akrabaların var. Git bir kenarda usulüyle öl. Sakin ol şampiyon. Türkiye'nin sorunu cinsel açlık. Biz daha önce video yapmıştık. Türkiye cinsel açlığın Afrikasıdır diye. O yüzden çok girmeyeceğim. Cinsel açlıkla ilgili videoyu izlersiniz. Aşağıya linkini koyarım. Ama Türkiye cinsel açlıkta maalesef çok sorun yaşayan bir ülke. Dünyada belli bir sıralamada mıdır? O videodan izlersiniz. Ama cinsel açlık bireysel olarak çözülmesi gereken bir konu. Çünkü birey belli dönemlerde belli ilişkileri ailesi tarafından öğrenmezse, yaşamazsa çeşitli toplumda çeşitli sosyal ilişkilerle bir süre sonra deliriyor. Ve delirdiği zaman bir anda dışarıya hiç suçu olmayan bir insan üzerinde vurabiliyor. Türk toplumunda tecavüz, aile içi ensest ilişki görülen bir şey maalesef. Ve güce açlık. Güce açlık öyle bir şey ki psikolojik açlık içerisinde.
Adam yönetmeye doymuyor. Adam eziyete doymuyor. Ben en çok bunu üniversitelerde görüyorum. Üniversitede öğretmen, hoca olmuş. Saygı ve sevgiden uzak kalmış ve öğrencileri eziyet ediyor. Öyle bir sınav yaptım ki hocam diyor, yarısı kalır. Marifet mi abicim? Demek ki dersi rezil anlatmışsın. Yani insanları sınıfı geçirmemekle senin tatmin olman sapıklık yani. Ben bundan daha beter bir sapıklık görmedim. Güç bu değil. Bir yeri yönetiyorsun diye, bir sınıfı yönetiyorsun diye ve insanlar sesini çıkaramıyor diye korkudan diktatör olman manyaklıktır. Sen bir öğretmen olarak diktatör olabilirsin. İş yerinde patronlar da bunu yapıyor. Bir toplantıya 15 dakika geç geliyor. Birileri anlatırken dinlemiyor. Önemli bir şey gelince bir daha anlat bakayım diyor. Orada o laptopu alacaksın ya da elindeki tableti suratına vura vura öldüreceksin. Yani öfke kontrolü burada patlar. Gücün var, ünvanın var, bir yerdesin diye rüşvet istemen ya da bu kadar onursuz olman emin ol ki toplumda sadece senden tiksinilmesini sağlıyor. Ve 7. Yaşamaya açlık, gezmeye açlık, öğrenmeye açlık, hayatı koklamaya açlık. En güzeli bu. Psikolojik açlıkta gerçi bir yerden sonra suyunu çıkaran da var da adam öğrenmeye doymuyor. Mesela bende de şey vardır. Gece bile belgesel izleyeyim manyaklığı vardır. 2 saat uykuyla böyle yaşıyorum. Ama gezip sürekli bir şeyler öğretenlere, dünyadan bir şeyleri karınca gibi taşıyanlara, rotasız seyyaha hepsine selam olsun. Bu tür açlık güzeldir. Açlıkta bir tek sorun var bunların hepsinde. Doymayı bilmemek. Çünkü eksikliğinin ne olduğunu bilmiyorsan İstediğin kadar alışveriş yap psikolojini tatmin etmek için. İstediğin kadar en güzel elbiseleri al. Hiçbir zaman doymuyorsan ve miden artık sonsuz bir çöplüğe, bir kara deliğe dönüştüyse beynin, miden maalesef toplumda seni kimse mutlu edemeyecek. Ve bir gün dönüp baktığında yalnızlığı ağız tadıyla keyfini çıkararak yaşayacaksın. Ben Önük Tatar. Umarım psikolojik açlık yaşamazsınız. Görüşmek üzere.